Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda özellikle yaz mevsiminde günlük hayatta ya da plajda rahatlıkla kullanabileceğiniz tığ işi dikdörtgen çanta yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi çantayı istediğiniz renk kombinlerini uyarlayarak ve istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Videomun içerisinde çantayı büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri adım adım anlatacağım. Şu şekilde çantanın görünümüne bir bakalım. Ön yüz ve arka yüz dikdörtgenden, yanlar ise kare motiflerden oluşmakta arkadaşlar. Tabanı ise normal düz bir şekilde ördüm. Ve çantanın içi oldukça büyük ve kullanışlı. Şu an astarını yapmadım. Ve yapacağımız çantanın genişliğine bir bakalım. Yaklaşık 50 santimetre. Çantanın yüksekliği ise 41 santimetre. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çantanın yapılışına başlayalım. Tığ işi dikdörtgen çantayı yaparken 2 tane dikdörtgen parçaya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bir tanesi ön yüz, diğeri ise arka yüz. Dikdörtgenlerin yapılışını daha önce kanalımda anlatmıştım. Detaylı bir şekilde yapılışına ulaşmak için videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayabilirsiniz. Ve yapacağımız dikdörtgen, ortada görmüş olduğunuz gibi 2 sıra kırmızı var. Üstteki kırmızı sıradan itibaren toplam 20 sıra yaptım. Ve uzun kenarın yeşil renginin sağ köşesi ve sol köşesinde yan yana toplam 24 trabzan grubu var. Kısa kenarda yine köşelerden başlayacak olursak 20 tane de trabzan grubu kısa kenarlarda var. Ve toplam 4 tane de 9 sıradan oluşan kare motif örmemiz gerekiyor. 2 tanesi sağ yan taraf için, 2 tanesi sol yan taraf için. Karelerin yapılışına ulaşmak için de yine videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Çantanın birleştirmesini yaparken büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken püf noktalarını, trabzan grup sayılarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Yine çantanın taban bölümünde ben bu şekilde bir çalışma yaptım. İsterseniz sık iğne çalışması da yapabilirsiniz. Şimdi bunun yapılışını sizlere göstereceğim. Ve çantanın yapılışında 2.75 milim tığ kullanacağız. İp olarak ise Alize Cotton Gold'un iplerini kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde 100 gram ve 330 metrelik ipler. Evet, hazırsanız haydi şimdi çantanın taban bölümünün yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, biraz önce söylediğim gibi dikdörtgen parçanın kısa kenarındaki zincir boşlukları hariç sağ ve sol köşeden itibaren toplam yan yana 20 tane trabzan grubu var. Buradaki iki kareyi bu kısa kenarlara monte ederek çantanın yan tarafını oluşturacağız. Fakat karelerin bir tanesinde yan yana 9 tane trabzan grubu var. Burası 20. Normalde 10 yapmamız gerekiyor. Fakat biz son sıraları örerken çantanın yan taraflarını ve çantanın taban noktasını birleştirirken tekrar trabzan grupları yapacağımız için kısa kenardaki trabzan grubuna eşitlemiş olacağız. Burada çantanın ebatını daha yüksek yapmak isterseniz mutlaka çift sayı kadar yapmanız gerekiyor. Yani şu kırmızıdan itibaren ben 20 sıra yaptım. Sizler 22 sıra ya da 24 sıra şeklinde yukarıya doğru yükseltebilirsiniz. Tabii ki bu oranda da burada yapacağınız karenin sayısını da ona göre belirlemeniz gerekiyor. Kısa kenarda ki toplam trabzan grup sayısını 2'ye böleceğiz. Fakat 2'nin bir eksiği olacak şekilde son sıramızı yapmamız gerekiyor. Kısa kenardaki mantık bu şekilde.
Ve çantanın tabanını yaparken de bakın burada yine yan yana trabzan grupları ile başlayacağız. Ve karenin nasıl ki bir kenarında yan yana toplam 9 tane trabzan grubu varsa tabanında da toplam yan yana 9 tane trabzan grubu var. Ve boşluk ile başlayacağız. Boşluk ile bitireceğiz. Bu boşluklar buradaki köşe yerine geçiyor arkadaşlar. Bakın karşılıklı birbirine bakar vaziyette. Ve en sonki boşluk ile köşe boşluğu. Karenizin bu kenarında 10 ya da 12 tane trabzan grubu olacak olursa siz de tabanını başlarken aynı şekilde 12, 10 trabzan grubu şeklinde yapacaksınız. Ve bu şekilde tabanını yaparken de aynı zamanda dikdörtgenin uzun kenarıyla da orantılı olması gerekiyor. Burayı yaparken de şu şekilde birleştireceğiz. İlk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 34 zincir yaparak başlayalım. ...34 tane zinciri yaptım. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine ikili trabzan. Burası birinci boşluk olmuş oldu. Yani tabanına boşluk ile başlayacağız. Boşluk ile bitireceğimiz için. Ve ilk yapmış olduğumuz ikili trabzandan itibaren yan yana toplam 27 adet ikili trabzan yapacağız. Ve bu trabzanları daha sonra üçer üçer gruplara ayıracağız. Bu ilk yapmış olduğumuz 3 trabzan buradaki birinci grup. Hiç zincir atlamadan devam edeceğiz. 1 2 3 buradaki yapmış olduğumuz ikinci grup, yani şurası. Bu şekilde üçer üçer sayarak da ilerleyebilirsiniz. Toplam yan yana 27 tane de trabzan yapabilirsiniz. Toplam 9 tane 3 ikili trabzandan oluşan grup yapmamız gerekecek. Yan yana trabzan gruplarını yaptım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir, 2 boşluk atlayalım ve buraya ikili trabzan ile bitireceğiz. Fakat son 2 ilmek kaldığı zaman bir sonraki renge geçiş yapacağız. Ben şu an çantanın dışındaki renkleri kullanıyorum arkadaşlar, deseni anlatmak için. 3 zincir ve deseni çeviriyorum. Burada oluşturmuş olduğumuz ilk boşluğun içerisine 2 trabzan, ve şimdi zincir yapmadan trabzan gruplarını ayırmaya başlayacağız. Bakın burada 3 trabzana atlıyorum ve buraya 3 tane trabzan yaparak yeni bir grup oluşturuyorum. Zincir yapmadan 3 trabzan daha atlayalım. 3 ikili trabzan yapalım. Üç tane grubu atlayalım ve 3 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Yan yana grupları oluşturdum ve sıranın sonuna geldiğim zaman 3 tane trabzan ile ilk boşluk oldu. Nasıl ki birinci sırada boşluk ile başlayıp boşluk ile bitirdik. İkinci sırada trabzan grubu ile başladığımız için boşluğu da 3 trabzan yaparak ve grup ile tamamlayacağız. Son 2 ilmek kaldığı zaman tekrar renk değişimi yapacağız ve her sırada bu şekilde renk değişimi yapacağız. Alttaki ipi kesebilirsiniz. En son bu kalan parça ipleri birbirine bağlayarak ilmeklerin arasından gizleyeceğiz. 4 zincir,
deseni çeviriyorum. Ve şimdi birinci sırayı tekrar edeceğiz. Her trabzan grubunun ortasına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğun içerisine de 3 trabzan ve boşluk ile başladığımız için boşluk ile tamamlayacağız. Fakat zincir yapmadan son zincirin tepesine ikili trabzan, son 2 ilmek kaldığı zaman sonraki renge geçiş yaparak 3 zincir. Tekrar deseni çeviriyorum ve ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Trabzan grubu ile başlayıp trabzan grubu ile sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde buradaki ipleri keseceğiz. Örgünüz tamamen bittikten sonra buradaki ipleri birbirine bağlayarak arka taraftaki de ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Zaten yan kenarlar ile birleştirmeyi yaparken bu ipler de gizlenmiş olacak. Ve bu şekilde çantanın taban bölümünü yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada toplam 47 sıra yaptım. Ve şimdi yapmış olduğumuz tüm parçaların ölçülerine bir bakalım. Çantanın tabanı yaklaşık 12,5 santimetre kısa kenar. Şu şekilde uzun kenar 34,5 santimetre. Yapmış olduğumuz karelerin genişliği 14 santimetre. Ve dikdörtgen parçanın kısa kenarı yaklaşık 29 santimetre. Uzun kenarı ise 34, şu şekilde düzelttiğimiz zaman 35 santimetre. Bu santimetre ölçüleri iplerin kalınlığına, inceliğine, tığ numarasına göre değişebilir arkadaşlar. Önemli olan parçalarda vermiş olduğum trabzan grup sayılarına dikkat etmeniz. Şimdi çantanın yan iki karesini, taban bölümünü ve sol taraftaki iki karenin hepsini birlikte birleştirmeye başlayacağız. Ana renkte yeşil kullandığım için ve dikdörtgenin son kenarında yeşil yaptığım için yeşil renk ile birleştirmeyi yapacağım. Yapacağınız birleştirmede son renkle aynı olmamasına özellikle dikkat edelim. Öncelikle iki yan kenarda bulunan kare motifi birleştirme ile başlayalım. Yapmış olduğunuz karelerin herhangi birinin köşe noktasından başlayabilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan ve burada köşeyi yarım yapacağız. Şimdi diğer köşeye gelene kadar tüm trabzan gruplarının ortasına 3 ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde yapalım. Köşeye 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan, diğer kenara dönüş yaparak tüm trabzan gruplarının ortasına da 3 trabzan yaparak 3. köşeye kadar, burası 1. köşe, 2. köşe ve 3. köşeye kadar yapmaya devam edelim. Evet, toplam 2 kenarı yapmış olduk ve 3. köşede
3 ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Sonraki karenin köşesine 3 trabzan. Ve şimdi karenin yönünü bu şekilde çeviriyoruz. Bu birleştirme yöntemini daha önce kanalımda anlatmıştım aslında. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve burası karşılıklı birleşmiş oldu. Alttaki yarım köşe, yeni motifin üstteki yarım köşesi. Sonraki boşluğa geçiş yaparak sık iğne. Yapmaya devam ettiğim sonra gelen boşluğa 3 trabzan. Ve alttaki motifin tam arkasında kalan boşluğa sık iğne. Bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Burada gergin bir görüntü oluşuyor ise bir zincirde yapabilirsiniz. Yapmaya devam ettiğim karenin sonraki boşluğuna 3 trabzan. Arkadaki boşluğa sık iğne, bir zincir ve bu şekilde köşeye gelene kadar birleştirmeyi yapmaya devam edelim. Evet, birleştirmeyi yaparak köşeye kadar ulaştım ve en sonki grubu yaptıktan sonra arkadaki boşluğa sık iğne, bir zincir, köşeye 3 trabzan, bir zincir, arka motifin köşesine sık iğne, bir zincir, buraya 2 yapalım. Halen yapmaya devam ettiğimiz motifin köşesine 3 trabzan. Ve şimdi çantanın taban kısmını birleştireceğiz. Ve bu birleştirmeyi yapmak için L biçimi diğer köşeye gelene kadar. Bakın burası birinci köşe. Biz şu an ikinci köşedeyiz. 3 ve 4. köşeye gelene kadar trabzan gruplarını yapalım. İki kenarda da trabzan gruplarını yaptım ve yeri gelmişken göstereyim arkadaşlar. Çantanın kısa kenarındaki kare motifleri yaparken buradaki köşelerdeki toplam trabzan grup sayısını 2'ye böldüğümüz zaman bir eksiği kadar yapmış olduğunuz karenin son sırasının olması gerekiyor demiştim. Ben burada köşeden köşeye 20 trabzan grubu var. 2'ye böldüğümüz zaman 10. Fakat bir eksiği yaptığım karelerdeki köşeden köşeye 9 tane trabzan grubu ile bitirmiştim. Bakın buradaki 20'yi şimdi kare motifleri birleştirdiğimiz zaman ulaşmış olduk. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20. Özellikle burayı tekrar belirtmek istedim. Şimdi çantanın tabanını birleştirmeye başlayabiliriz. İki zincir. Bunu bu şekilde birleştireceğiz. Fakat şöyle yan tarafa alıyorum. Bakın iki uzun kenar yan yana olmuş gibi oldu. Ve köşedeki boşluğun içerisine 3 trabzan, kare motifte yaptığımız gibi şimdi dikdörtgenin yönünü bu şekilde çeviriyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. İkisinin de köşesini birleştirmiş olduk. Orta boşluğa sık iğne, bir zincir, sonraki boşluğa
3 trabzan. Aslında kare motifleri yaparken yapmış olduğumuz mantığın aynısını devam ettireceğiz. Şimdi köşeye kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna doğru yaklaştım. Son trabzan gruplarını da yapalım. Arkadaki karenin köşesi ve çantanın tabanında köşe burası olmuş olacak. 3 trabzan, bir zincir, kare motifin köşesine sık iğne, 2 zincir, sanki kareyi yapmaya devam ediyormuşuz gibi aynı boşluğa 3 trabzan, evet, burası da birleşmiş oldu. Şimdi tabanda oluşturmuş olduğumuz ara boşluklar kendisini gösteriyor zaten. Bu boşlukların içerisine sıra sonuna kadar aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın, trabzandan sonra gelen boşluk. Yani kare motifin kenarlarını yaparken yapmış olduğumuz mantığın aynısını devam ettireceğiz. Trabzan gruplarını yaparak sıranın sonuna ulaştım ve boşluk ile başlamıştık. Bu boşluğun içerisine de 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız. Ve uzun kenarda da dikdörtgenin, yani ön tarafını söylüyorum arkadaşlar. Buradaki zincirlerden saymayacak olursak sağ tarafla sol taraf arasında yan yana 24 tane trabzan grubu vardı. Ve çantanın taban bölümünde de yine buradaki zincir boşluğundan diğer köşedeki zincir boşluğuna kadar yan yana toplam 24 tane trabzan grubu oluştu. Şimdi diğer kenara gelene kadar grup ortalarına zincir yapmadan 3 trabzan yapacağız. Kısa kenarın köşesine yaklaştım. Buradaki köşeye de önce 3 ikili trabzan yapalım ve biri ile ikinci kare motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek sol yan taraftaki iki kareyi de uzun bir vaziyette birbirine ekleyeceğiz arkadaşlar, bu şekilde. 2 zinciri yaptım. Önce şöyle yan tarafa alıyorum. Ve karenin köşesine 3 trabzan. Şu şekilde yönünü de çeviriyorum. Ve trabzan gruplarını yaparak buradaki kareyi ve çantanın tabanını da birleştirmeye devam edeceğiz.
Burayı da birleştirdikten sonra ikinci kare motifte olduğu gibi bu noktayı yapalım. Bir zincir ile çantanın tabanındaki köşeye ekleyeceğiz. 2 zincir ile tekrar boşluğa 3 trabzan ve 2 kenar yaptıktan sonra diğer kareyi de birleştirerek toplam 5 tane parçayı bu şekilde birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Şu anda bütün parçaları bu şekilde birleştirdim ve son karenin 3. köşesine geldik. Şimdi burada açıkta kalan son kenarı kapatarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve köşeye 3 trabzan yapmıştım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 trabzan ve şimdi 2 kare motifin birleştirme noktasına gelene kadar tüm trabzan gruplarının arasına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yapacağız. Köşeye geldiğimiz zaman birinci motifin kare köşesine birinci karenin köşesine geldiğimiz zaman köşeye 3 trabzan, bir zincir, iki karenin birleşme noktasındaki 2 zincirin içerisine sık iğne, bir zincir, sonraki karenin köşesine 3 trabzan ve kare ile dikdörtgenin birleşme noktasına gelene kadar yine tüm trabzan gruplarının arasına 3 trabzan yapacağız. Köşeye geldiğimiz zaman buradaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz. 3 trabzan, bir zincir ile ara boşluğa sık iğne, tekrar bir zincir ile dikdörtgen parçaya geçeceğiz ve bu noktanın içerisine yani köşeye 3 trabzan, daha sonra aralarında zincir yapmadan görmüş olduğumuz tüm boşlukların içerisine 3 trabzan yapacağız arkadaşlar ve sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Dikdörtgenin köşesine geldiğimiz zaman farklı hiçbir işlem yapmadan 3 trabzan, bir zincir ile boşluğa sık iğne, bir zincir ile karenin köşesine 3 trabzan ve sıra sonuna kadar trabzan gruplarını yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son karenin köşesine alt sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Ve son açıkta kalan karenin kısa kenarına da trabzan gruplarını yapalım. Buradaki köşeye geldiğimiz zaman yarım köşeyi tamamlamak için 3 trabzan, 3 zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak çantanın yan, taban ve kenar çalışmaları ile birleştirmesini bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bu işlemi tamamladıktan sonra artık çantanın ön ve arka yüzünün birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi yapmış olduğumuz yan ve taban ile çantanın ön yüzü ile arka yüzünün birleştirme işlemini yapacağız. Birleştirmeyi ana renk olan yine yeşil renk ile tamamlayacağız. Fakat ikinci dikdörtgen parçayı şöyle bir kenarıya alıyorum. Birinci dikdörtgen parça ile yanlar ve çantanın tabanını ipi kopartmadan birleştireceğiz. Yukarı noktadan başlayacağız. Şu şekilde önce yanda bulunan kare motifleri birleştireceğiz. Daha sonra çantanın taban bölümünü birleştireceğiz. Ve üçüncü kenarda da yine çantanın diğer yan kare motiflerini birleştireceğiz. Öncelikle bir tane zincir yapalım.
Ve şu şekilde iki ön yüz bize bakar vaziyette olması gerekiyor. Bu şekilde çantayı birleştirelim ve karelerin köşesiyle çantanın ön yüzündeki köşeden ipi sabitleyelim. Bir zincir, köşeye ön ve arka köşe, bakın ikisini birlikte alıyorum. 2 sık iğne. Şimdi çantanın yan ve ön yüzünde bulunan trabzan grupları karşılıklı birbirine bakacak vaziyette hiçbir ilmeği atlamadan ön ve arka trabzanlardan alarak sık iğne yapacağız. Ve bu şekilde yapmaya devam edelim köşeye kadar. Evet, şu an iki kare motifin birleştiği noktaya geldim. Özellikle buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın karenin köşesindeki trabzan ve arkadaki trabzan, bunları da önlü arkalı sık iğneleri yapalım. Ve diğer karenin köşesine geldiğimiz zaman buradaki sık iğnenin tepesinden ilmek aldım. En sonki yapmış olduğumuz arkadaki sık iğneden tekrar sık iğne yapıyorum ki trabzan grupları karşılıklı olarak yapmaya devam edebilelim. Şimdi ikinci karenin köşesine geçtim. Arkadaki trabzan grubunun yine 2 ilmeğini alarak sık iğneleri yapmaya devam edeceğiz. Bakın bu şekilde birleştirmeyi yapmış olduk. Şimdi köşeye gelene kadar tekrar birleştirme işlemini karşılıklı trabzanlarla birlikte yapmaya devam edelim. Kısa kenarın son noktasına geldik arkadaşlar. Şimdi buradaki köşe dönüşünü yaparak çantanın tabanını birleştireceğiz. Bu köşe dönüşe özellikle dikkat edelim. Bakın burada 1, 2, 3 trabzan grubu kaldı. Çantanın ön yüzünde de 3 trabzan grubu kaldı. Bunları da karşılıklı birleştireceğim. Şu an tam köşedeyiz. Bakın karenin köşesi ile çantanın ön yüzündeki köşenin yarım olan 3 trabzanını karşılıklı birleştirelim. Ve şimdi tam köşe ile bu noktayı birleştirmeye geldi. İki karenin birleştirme noktasındayız. Burası ve arkadaki köşeyi alarak buraya 2 sık iğne. İki karenin birleşme noktasındaki sık iğneden aldım ve arka köşeye tekrar sık iğne, yan yana 3 sık iğne yaptık. Dikdörtgenin köşesinden aldım ve çantanın yine ön yüzünün aynı köşesinden devam ediyorum. 1,
ve aynı boşluktan aldım tekrar 2. Yani buraya köşeye toplam 5 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi karşılıklı trabzan gruplarını birleştirmeye devam edeceğiz. Çantanın tabanında da trabzan gruplarını eşitlemiştik. Şimdi köşenin dönüşüne bir bakalım. Bakın gayet muntazam oldu. Şimdi çantanın taban noktasını da birleştirerek köşeye kadar yapmaya devam edelim. Çantanın tabanını birleştirirken son 2 önlü arkalı trabzan gruplarını da sık iğne ile birleştirmeye devam edelim. Ve şimdi tabanın birinci köşesinde yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Dikdörtgen ve karenin birleştirme noktasındaki birinci boşluğa ve çantanın ön yüzündeki köşeye birlikte 2 sık iğne. Kare ve dikdörtgenin birleşme noktasındaki sık iğneden ve arka köşeye tekrar sık iğne, üçüncü sık iğneyi yaptık. Karenin köşesinden ve arka aynı köşeye 2 sık iğne yaparak toplam dönüşü 5 sık iğne ile sağlamış olduk. Şimdi kısa kenarı yukarıya doğru yine karşılıklı birleştirmeye devam edeceğiz. Ve karşılıklı trabzan gruplarını birleştirelim arkadaşlar. Buradaki köşeye geldiğimiz zaman diğer kısa kenarın yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar diğer yan tarafı da birleştirmeye devam edelim. Çantanın diğer yan tarafında da son noktaya geldik arkadaşlar. Karşılıklı 3 tane trabzanı da birleştirelim. Ve önlü arkalı köşeye 2 sık iğne, bir zincir, ipi burada kesebiliriz artık. Ve şu şekilde bakın çantanın ön tarafı ile yan ve alt noktalarını birleştirmiş olduk. Şimdi diğer kenarı birleştireceğiz ve burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Yukarı noktadan başlayarak şu şekilde yukarı noktadan başlayarak önce çantanın yan tarafını birleştireceğiz. Daha sonra taban bölümüyle uzun kenarı birleştireceğiz ve yukarıya doğru çıkış yaparak tekrar kısa kenarı birleştireceğiz ve daha sonra da çantanın kenar yapılışına geçeceğiz. Burada yapmış ve göstermiş olduğum tüm işlemlerin aynısını tekrar ederek diğer kenarla da birleştirme işlemini yapalım. Evet arkadaşlar, çantanın yan ve taban bölümlerini birleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda böyle bir görünümü var. Şimdi çantanın üst kenar kısmını, daha sonra da sapını yapmaya başlayalım. Önce bir zincir. Şöyle yan taraflardan herhangi bir trabzan grubunun ortasından ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı noktaya 2 trabzan,
Şimdi birleşme noktasına gelene kadar grup ortalarına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yapalım. Birleşme noktasındaki birinci köşeye 3 trabzan, ikinci köşeye zincir yapmadan tekrar 3 trabzan, ve şimdi tüm ön yüz boyunca trabzan gruplarının ortasına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yaparak devam edeceğiz ve birleşme noktasına geldiğimiz zaman yine buradaki noktaya 3 trabzan, zincir yapmadan diğer köşeye 3 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Her trabzan grubunun ortasına 3 trabzan, birleşme noktasındaki boşluklara da 3 trabzan yaparak başlamış olduğumuz noktaya kadar yapmaya devam edelim. Trabzan gruplarını yaparak sıranın sonuna ulaştık ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Bir zincir, aynı boşluğun içerisinden başlayarak alt sırada yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine sıra sonuna gelene kadar sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ve sık iğne sırasının sonuna ulaştığımız zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden kaydırma, bir zincir, aynı boşluğa sık iğne ve sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman sık iğneyi yapalım. İlk ilmeğin tepesinden kaydırma ve bu sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek istediğiniz sık iğne sırası kadar yükseltmeye devam edelim. Çantanın kenar çalışmasında toplam 8 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki kalınlığı istediğiniz sık iğne sırasını yaparak belirleyebilirsiniz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son ilmeğin tepesine sık iğne, İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma. Bir zincir ve şimdi son sırayı yapacağız. Alt sırada yapmış olduğumuz bütün sık iğnelerin tepesine kaydırma yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Çantanın üst kapak kenarında toplam 8 sıra sık iğneden sonra kaydırmaları yaparak sıranın sonuna ulaştık. Son bir ilmek kaldı ve buraya da kaydırmayı yapalım. Daha sonra burada ipi keserek gizli birleştirme yapacağız. Buradan ipi çıkartıyorum. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesinde görünen 2 ilmeğin üst tarafından tığı geçirelim ve kesmiş olduğumuz bu ipi tekrar buradan geçiriyorum. En sonki yapmış olduğumuz kaydırmanın da üst noktasından tekrar geçirdim ve iç içe geçmiş V'lerle gizli birleştirmeyi yapmış olduk. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Ve şimdi
çantanın sapını yapalım arkadaşlar. İstediğiniz çanta sapı uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk düğüme attıktan sonra ben toplam 180 zincir yaptım. Ve yapmış olduğum bu zincirin uzunluğu şu an 65 santimetre. En sonki zinciri yaptıktan sonra 3. zincirden başlayarak yapmış olduğumuz bütün zincirlerin tepesine kaydırma yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine de kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve deseni çeviriyorum. İlk kaydırmanın arkasından başlayarak alt sırada yapmış olduğumuz bütün kaydırmaların arka taraflarından tekrar kaydırma yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve her sırada desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. İkinci sıranın sonuna ulaştığımız zaman son 3 tane ilmek kaldı. Bunları da arkadan ilmek alarak kaydırma yapalım. Bir zincir, tekrar deseni çeviriyorum. İlk kaydırmanın arkasından başlayarak sıra sonuna kadar alt sıradaki işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Ve burada sıranın sonuna geldiğimiz zaman özellikle son ilmekleri kesinlikle kaçırmayalım arkadaşlar. Bakın burada ilmek var ve son sık iğnenin son kaydırmanın ilmeğini bu arka taraftan almayı unutmayalım. Ve çantanın üst kısmında yapmış olduğunuz kenar çalışmasının yüksekliği kadar askıyı da yükseltmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, her iki çanta sapını da istediğim uzunluk olana kadar bu şekilde ördüm ben. Ve son aşama olarak sapları çantanıza dikebilirsiniz. Ve dikme işlemini yaparken isterseniz bu şekilde dışarıdan dikme yapabilirsiniz. Yani bu kısımlar dışarıya gelecek vaziyette ya da bu şekilde iç kısımlardan da dikebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta, çantanın saplarını dikerken bu kenarlardaki birleştirmenin dışına taşmaması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle iç noktalardan şu şekilde dikebilirsiniz. Ben videodan sonra bunları iç kısımdan bu şekilde dikeceğim. Yine diğer tarafı da, diğer çantanın sapını da aynı şekilde buradaki iç noktalardan dikerek çantanızı kullanıma hazır vaziyete getirebilirsiniz arkadaşlar. En son içine astar dikerek ya da dikmeden de kullanabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.